Tek bir prompt yazdım ve yapay zeka bana 1,5 dakikalık bilim kurgu tarzında kısa film yaptı. Şimdi kısa bir bölümünü gösterdiğim filmin bitmiş halini, tamamlanmış final halini videonun sonunda hep birlikte izleyeceğiz. Gerçekten de bunu tek bir promptla yaptım bu arada. Clickbait değil. Gerçekten göreceksiniz. Ben fikrimi verdim. Önce o fikri aldı, senaryoya dönüştürdü. Daha sonra o senaryodan yola çıkarak karakterleri ayrı ayrı oluşturdu. Daha sonra mekanları, lokasyonların görsellerini oluşturdu. Filmde kullanılacak aksesuarların görüntülerini ayrı ayrı oluşturdu. Sonra bunlardan ayrı ayrı planlar, sahneler oluşturdu ve bu sahneleri bir araya getirerek tamamlanmış bir film verdi bana. Bu videoda da size Top View Drama Studio'yu anlatacağım. Drama Studio sayesinde kısa filmler, diziler, klipler, animasyonlar, çizgi filmler, aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Top View AI'yi denemek istiyorsanız aşağıya açıklama kısmına bir link bıraktım. O linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Top View'in güncel fiyatlarını da videonun en son kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım zaten. Neyse ya, lafı çok uzatmayalım. Gelin birlikte bakalım nasıl yapıyor. Topview.ai sitesine gidiyoruz. Bunu daha önce anlatmıştım. Seedance 2.0'ı kullanabileceğiniz en iyi platformlardan bir tanesi. Bir kere siteyi Türkçe kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün menüler Türkçe. Burada da bu arada aşağıda örnekler de var. Hani Topview'in kendi demoları, örnekleri. Burada neler yapılıyor, neler yapılabiliyor, onlarla ilgili de böyle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Benim göstereceğim kısım şuradaki Drama Studio. Bu arada trending bölümünde de trend olan videoların hazır prompt şablonları var. Bu prompt şablonlarını kendi videolarınızı isterseniz uygulayabilirsiniz. Şimdi Drama Studio kısmına şurada fikri yazacağımız bölüm var. Fikrimizi yazacağımız, promptumuzu yazacağımız bölüm. Ha isterseniz buradaki senaryo roman yükle bölümüne tıklarsanız, eğer elinizde bir senaryonuz, bir dokümanınız varsa Word veya PDF, onu da yükleyebilirsiniz. Onu da hikayeleştiriyor kendi formatına göre. Daha sonra onu da videolaştırıyor. İsterseniz burada tek bölümlük bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz dizi yapabilirsiniz. İsterseniz de burada 3 tane bölüm var. Bunlarda profesyonel yazar default olarak gelen 3x kredi harcıyor bu. Bir de üst düzey yazar var. Burada işte senaryoları daha özgün, daha böyle kreatif hale getiren bir bölüm. Ama profesyonel yazar fena değil. Ben bunu kullanacağım. Bir de yardımcı yazar var. Buradaysa sizin yazdığınız zaten senaryo belliyse, yani fikir değil de bayağı senaryoyu verdiyseniz bunu seçebilirsiniz. Çok fazla üzerine bir şey katmayacaktır bu veya koymayacaktır işte. Şimdi buraya fikrimi yazacağım ben. Ben daha önce zaten bir fikrim vardı. Onu şöyle hızlıca buraya copy paste yapayım. Uzun uzun yazmayalım. Yüzünde LED gösterge olan bir robot. Bu robot zamansız bir yerde olsun. Robotun gücü portal açıp işte zaman yolculuğu yapabilmek. Görevi ise post apokaliptik bir dünyada İstanbul'a gidiyor. Gelecekte bir İstanbul ve her yer çöl haline gelmiş. Oradaki görevi ise çok önemli bir bitkiyi kurtarmak. Bir fanusta duruyor bu bitki. İşte insanlığın devamını sağlayacak bir bitkiymiş. O bitkiyi kurtarmaya gidiyor ama karşısına tabii ki engeller çıkıyor. Her filmde olduğu gibi böyle yerden çıkan zombiler olsun dedim. Daha sonra onları işte robotun eli kılıca dönüşüyor. Kılıcıyla hepsini kesiyor, biçiyor, yere seriyor. Ondan sonra büyük bir hangar gibi bir yere girsin. Orada da son boss fight olsun. İşte dev bir yaratık çıksın karşısına. Onunla da çekişmeli geçen bir dövüş mücadelesi sonrasında yaratığı yere sersin, bitkiyi alsın, zaman yolculuğuyla tekrar başladığı yere gelsin. Bu arada yaptığı işlemler de LED göstergesinde görünsün robotun dedim. Böyle bir fikir verdim. Şimdi bak, bunu yazdıktan sonra buradaki yolla butonuna tıklıyorum. Şimdi karşıma öncelikle kısa dramanızı yaratmaya başlayın kısmında sanat tarzı çıkıyor. Daha fazla göstere tıklayarak burada farklı tarzlar görebiliriz. Mesela işte Bollywood tarzı olabilir. Monumental Desert tarzı. Yani bu benim tarzıma biraz daha gidecek. Pop distopya var. İşte biraz daha tarzı Squid Game'e yakın. Western tarzı var. Tarantino tarzı var. Christopher Nolan, Blade Runner tarzı vesaire. Bunlardan birini seçeceğiz. Dediğim gibi şunu seçiyorum. Şimdi buraya geliyoruz temel ayarlar kısmına. Burada da kaç bölüm olsun? Tek bölüm olabilir veya çoklu episod olabilir. Yani birden fazla bölüm birbirini devam ettirebilirsiniz. Ben şimdilik tek bölüm yapayım. Buradan da oranı seçiyoruz. 16'ya 9, 21'e 9, 9'a 16 var. 16'ya 9 yapayım ben bunu. Burada da bölüm süresi var. Otomatik de olabilir veya kendisi de belirleyebilir. Otomatik olsun, kendi belirlesin. Bir de video dili var. Video dilinde de arkadaşlar burada benim hikayemde konuşma yok. Konuşma seçmememin sebebi ise şu. Seedance 2.0 Türkçe dilini henüz desteklemiyor. Seedance'in
desteklediği diller burada gördüğünüz diller. Ha, Türkçe konuşturmanın farklı yöntemleri var. Biraz alengirli yöntemler onlar. Siyah video tekniği var. Onu bir ara anlatacağım size. O yüzden takipte kalın. O yüzden ben burada konuşma içermeyen bir video yapmak istiyorum. Burada da müstehcenlik diye bir bölüm var. Burada da tüm yaşlara uygun olsunu seçeceğim ben. Burada otomatik inceleme, optimize etme kısmında ise senaryoyu oluşturduktan sonra yapay zeka otomatik olarak bir inceleme yapsın diyor. Bunu seçerseniz kaliteyi bir tık daha arttırıyor ama süre uzuyor. Bunu da seçelim. Şimdi onayla ve oluşturmaya başla diyorum. Yazmaya başladı. Bak, diyor ki harika bir konsept. Yine övüyor. Bu yapay zekaların hepsini bizi övüyor ya, nefret ediyorum bundan ya. Sinematik, diyalogsuz, aksiyon odaklı tek bölümlük robot hikayesi. Şimdi burada da bölüm özetini yazdı bakın. İsterseniz bunu İngilizce yazıyor ama DeepL bende kurulu veya alın bunu çevirin işte Google çeviriyle vesaire. Burada da bölüm özetini görüyorsunuz. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz de. Yeniden uygula da diyebilirsiniz. Şimdi aşağıda da outline oluşturuldu. Şimdi auto review kapsamında kalite kontrolünü çalıştırıyorum diye. Hani de bir tane tik açmıştık ya, optimizasyon yapıyordu. Bizim yazdığımız hikayeyi bir değerlendiriyor. Daha iyi hale getiriyor. Bu işte biraz süreci uzatıyor. Şimdi bunu bekliyorum. Düzeltmeleri yaptı. Bak mesela ne yapmış? Review aşamasında eklenen iyileştirme. Robotun LED'inde öngörülmemiş mavi beyaz şaşkınlık merak tonu da açıldı. Gibi bir işte ekleme yapmış. Şimdi de burada komut dosyasının düzenle kısım var bakın. Buraya tıklıyorum ve buradan da AI komut dosyası oluştur diyorum. Şimdi buraya hazır bir prompt ekledi. Burada bu arada prompt kutusu var. Bu prompt kutusuna isterseniz kendiniz bir şeyler yazabilirsiniz. Beğenmediğiniz bir yer vardır. Burayı böyle düzelt, şurayı şöyle değiştir, burayı böyle ekle diyebilirsiniz. Ama ben tek bir prompt verdiğim için bunları yapmıyorum. Çünkü videonun en başında vaat ettiğim şeyi yapmaya çalışacağım. Tek bir promptla bir kısa film. Evet, beat sheet'i oluşturdu. Buna beat sheet deniyor. Önemli sahnelere böldü ve o sahneleri, o planları ayrı ayrı yazdı. 7 sahneye ayırmış. Burada da bir kere daha kontrol ediyor. Yine o en başta attığımız tik sebebiyle kalite kontrol yapıyor. Beat sheet'i de yazdı, kontrol etti, onayladı. Böyle 7 tane bölüme ayırdı. Şimdi bir sonraki aşamayı bana soruyor burada. Önerilen diyor karakter, lokasyon ve prop yani aksesuar ayarlarını oluştur diyor. Tamam, önerilenden devam edelim. Buna tıklıyorum. Senaryoyu analiz ettikten sonra senaryodaki karakterleri önce bir anlayacak, tanımlayacak. Daha sonra mekanları ve aksesuarları tanımlayarak onları da yukarıdaki şu bölümlere ekleyecek. Orada da önce bunların görsellerini oluşturacağız. Yani referans sheetlerini oluşturacağız. Burası da tamamlandı. Şimdi bakın karakterler. 3 tane karakter var. Ortamlar var. Ve sahne aksesuarları var. Şu anda zaten bu ilk iki ayar bakın burada yeşil olarak görünüyor. Yani bunlar tamam diyor. Şimdi burada karakterler, ortamlar ve sahne aksesuarları sarı. Bunları tek tek giriyorum. Önce karakterlere giriyorum. Burada bakın 3 ayrı karakteri de tanımlamış. Burada isterseniz tek tek görüntü oluştura tıklayabilirsiniz. Kaç kredi harcadığı da yazıyor. Bunları GPT Image 2 ile üretiyor. 0.8 kredi. İsterseniz bunu Nano Banana Pro veya Nano Banana 2 ile de ürettirebilirsiniz. İsterseniz bunları tek tek yerine tüm karakter görsellerini oluştura da tıklayabilirsiniz. Ben şimdi buna tıklayacağım ve 3 karakteri de oluşturacak. Aynı şekilde ortamlara geliyorum. Ortamlarda da 3 tane ortamımız var. Burada da tüm ortam görsellerini oluştura tıklıyorum. Ve sahne aksesuarlarına geliyorum. Ha, bu arada özgür yaratıma tıklayabilirsiniz. Kendiniz prompt yazabilirsiniz. Veya yerel yüklemeye tıklayarak elinizdeki bir karakteri buraya yükleyebilirsiniz. Daha önceden varsa eğer bir karakteriniz. Veya panodan içeri aktarabilirsiniz. Yani daha önce TopView'de bir karakter oluşturduysanız onlar zaten panoya kaydediliyor. Onları da buraya aktarabilirsiniz. Burada da ben tüm prop yani aksesuar görsellerini de oluştur diyorum. Evet, 3 bölümde yeşil yandı. Bakın karakterimiz, ana karakterimiz böyle bir şey. The Unit adında. Şöyle bir mutant, bu zombi tarzı işte ilk karşılaşacağımız mutantlar. Ortamlar kısmı burası o zamansız mekan. Bizim robotumuzun ilk çıktığı yer. Post apokaliptik ve işte çöle dönmüş bir İstanbul gelecek. Ve burası da son hangar. Bir fanusta bitkimiz var. Ve bir de sahne aksesuarları. İşte bitkinin referans sheet'i var. Robotun kolucu ne ya? Kolu ışın kılıcına dönüşüyordu. Kılıca. Onun referansı var. Ve portalın referansı var. Tüm bunlar da tamamlandı. Artık taslak ve komut dosyasına tekrar dönüyorum. Ve buradan video prodüksiyonuna girin butonuna tıkladığımda şimdi bana timeline'ı açacak arkadaşlar. Bakın burada 7 tane sahne üretmiş. Daha doğrusu sahneler henüz boş. Aşağıda gördüğünüz kısımlar. Her birinin kaç saniye olacağı da belirlenmiş. 12 saniye, 13 saniye, 14 saniye vesaire gibi. Şimdi burada ne kaç kredi harcıyor onu da göstereyim. Daha sonra ben en
en başta gösterdiğim filmin tamamlanmış proje panelini açacağım. Onu göstereceğim. Bunu şu anda tamamlamayacağım. Zaten aynı senaryoyu ben yapmıştım. Karakterler biraz değişik sadece. O halini göstereceğim ama önce kredilere bakalım. Bakın sahne 1 var burada. Sahne 1'de mesela storyboard ön izlemesini oluştur dediğimde 0.8 kredi harcıyor. Burada da GPT Image 2 2K çözünürlükte yapıyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Her birinin storyboard'unu önce oluşturun. Daha sonra o storyboard'u Seedance çok daha iyi bir şekilde, tutarlı bir şekilde video haline getirebiliyor. Şuradaki kredilere bakalım bir de. Seedance 2.0'ı kullanıyor normal default'unda. Burada Seedance 2.0 Fast'e de geçebilirsiniz. Bakın Seedance 2.0 12 saniyelik bir planı 12 krediye oluşturuyor. Saniyesi 1 kredi. Fast modeli ise 12 saniye 9.6 kredi harcıyor. Bunların ikisi de 720p bu arada. Fast'in 1080'i yok. 2.0'ın 1080'i var. 1080'i aldığınızda kredi katlanıyor yalnız. 12'den bir anda 30'a çıkıyor. O yüzden benim önerim 1720 yapın. Daha sonradan zaten kalite arttırma araçları var kendi içerisinde. Onunla kalitesini arttırabilirsiniz. Bakın sahne 2'ye geçtiğimde de burada sahneyi sürdür diye bir seçenek var. İsterseniz bunu açabilirsiniz. Önceki sahnenin son karesini referans alarak devam ettiriyor. Fakat kendi yazdığı senaryoda zaten ona da kendisi karar veriyor. Yani burada sahneyi sürdür kapalı olsun demiş. Çünkü kat atacak ve başka bir plana geçecek. Mesela sahne 3'e geldiğimde bakın otomatik olarak sahneyi sürdürü açmış. Çünkü bu sahnenin devam etmesi gerekiyor senaryoda. Şimdi ben bitirdiğim projemi açayım. Buradaki robotum biraz daha farklı oldu benim. Çünkü farklı bir denemeydi o. Ama hikaye aynı. Böyle işte yazdı bana bayağı bir detaylı. Daha sonra video prodüksiyonuna girdim. Şimdi bakın burada ne yapmış? Sahne 1'i oluşturmuşum 13 krediye. Daha sonra gelmişim burada diğer bir sahneyi oluşturmuşum 21 krediye. Diğer bir sahne 22,5 kredi. Diğer bir sahne 5 kredi. Bunları ben bitirdikten sonra çözünürlüğünü yükselttim. Bakın şuradaki lüks butonu var. Buna tıkladığınızda Tencent Pro ile isterseniz bunu yükseltebilirsiniz. 3 tane farklı çözünürlük yükseltme aracı var. Sadece çözünürlük yükseltme değil bu arada. Frame sayısını da arttırabilirsiniz. 30'dan 24 kare üretiyor normalde. 30 ve 60 yapabilirsiniz. Böylece daha akıcı olabilir. Hatta isterseniz bunu 4K'ya kadar da çözünürlüğü yükseltebiliyorsunuz. Ben bunların hepsini gördüğünüz gibi ayrı ayrı yaptım. Bazen videoların üzerine bu arada altyazı ekleyebilir. Burada altyazıyı kaldır butonu var. Altyazıyı kaldır butonuyla o istenmeyen altyazıları oradan kaldırabilirsiniz. Bu arada her bir sahnede de bakın gördüğünüz gibi bunları otomatik olarak ekliyor. Yani ihtiyacı varsa kendisi buraya referansları ekliyor. İşte robot olsun, mekan olsun, son kötü adam olsun vesaire. Ve bütün bu timeline'ı bitirdiğinizde dışa aktar butonuna tıkladığınızda burada beat dilimleri ve videoyu birleştir var. Videoyu birleştire tıklarsanız bütün videoyu tek parça halinde bize bitmiş halde verir. Yani gerçekten tek prompttan bitmiş bir tek video alabiliyoruz. İsterseniz de beat dilimlerine tıklarsınız. Burada da dışa aktar dediğinizde bunu her bir sahneyi, buradaki her bir sahneyi ayrı ayrı bize verir zipli halde. Daha sonra Premiere, CapCut herhangi bir programda bunları bir araya getirip editleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ha bu arada mesela eksik bulduğunuz bir yer oldu diyelim. Burada promptları değiştirebiliyorsunuz. Burası tamamen düzenlenebilen bir alan. Veya yeniden oluşturma istemiyle bu promptu tekrar yazdırabilirsiniz. Bu sahneyi bir kere değiştirmişim bakın. Onları da sağ taraftan görebiliyoruz. İlk ürettiği buymuş. Bakalım nasıl? Ben bunu çok beğenmemişim. O yüzden bir kere daha ürettirmişim. Ürettiği alternatif sahneyi burada görebiliyorum. Hangisini buradan seçersem onu timeline'a ekliyor bu arada. Ben videomu bu şekilde bitirdim. Şimdi gelin tamamını izleyelim.
Tek bir prompt, dediğim gibi bakın üzerine değişiklikler vesaire yapsam yine bambaşka bir hale gelebilirdi. Hatalar var, tutarsızlıklar var ama tek prompttan böyle bir şey çıkabilmesi de bence muhteşem bir şey. Çünkü bundan birkaç ay önceye kadar böyle şeyleri yapamıyorduk. Artık bunlar da hayatımıza girdi. AI ile yaptığım bir kısa film vardı. Kaplan Dayı diye. Belki izleyenler vardı. İzlemeyenler için de şu yukarıdaki köşelerden birine bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz isterseniz. Mesela yapay zeka ile bir kısa film yaptım ben. 7-8 dakikalık bir kısa film. Ve onu ben şu anda film festivallerine yolluyorum. Film Freeway diye bir site var. Bu site üzerinden yaptığınız böyle işleri festivallere de yollayabilirsiniz. Birçoğu daha açıklanmadı. 2 tanesinde finalist oldu bile. Bir tanesi AI London Film Festival, bir tanesi de Seoul, yani Seoul daha doğrusu International AI Film Festival'de. İkisinden de seçilmemiş. Enteresan bir deneyim aslında bu. Oturduğunuz yerden film yapıp bunu festivallere yollamak ve finale kalmak da çok ilginç. Daha önce bunlar görmediğimiz şeylerdi en azından hayatımızda. Şimdi TopView'in genel fiyatlandırmasına bir bakalım. Şuraya tıkladığımda bunlar şu an düşecek, bakın kampanya var hatta. Dur biraz bekleyelim. Şimdi biraz bekleyin yalnız, bu sayfayı açtığınız zaman bu fiyatlar düşüyordu çünkü. Evet bakın düştü. Aylık aldığınızda pahalıya gelebilir. Onu söyleyeyim bakın. Aylık 29 dolardan başlıyor. Ama yıllık aldığınızda aylığı 16 dolara düşüyor. Business alırsanız 44 dolar. Ultra alırsanız 50 dolar. Bunun içerisinde bu arada şu anda 30 gün sınırsız Seedance 2.0 720p'de sağlayabiliyoruz. Fakat bu 30 gün boyunca, onu da söyleyeyim. Kaç video yapabileceğinizi gösteriyor bakın. Bu 960 kredi yılda. Yani 240 tane Seedance 2.0 videosu ediyor. 3000 kredi diğeri. Bu da 750 tane video ediyor. Bu ise 500 kredi. Ya Ultra bu arada 500 kredi daha az kredi veriyor. Fakat burada Unlimited'lar çok fazla bakın. Ya işte GPT var, Nano var, Seedream var, işte Kling'in modelleri var. Onlar 7 günlük Unlimited üye olduğunuzda. Fakat şu 30 günlük Unlimited bence şu anda avantajlı olabilir. Tabii ki karar sizin. Aşağıya bir link bırakacağım. O link üzerinden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. TopView ile ilgili bir de yakın zamanda şu Canvas bölümünü paylaşacağım. Canvas bölümünde çok daha özgür, çok daha enteresan işler ortaya çıkarabiliyoruz. Bunu da yakında paylaşacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolarda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.